Merhabalar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ödevimiz neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Karakterimizi 1-0-1 yönünde saniyede 5 metre yol alacak şekilde hareket ettirecektik. Hemen deneyelim. Evet, buradaki garipliği hepimiz fark etmişizdir. Ben karaktere saniyede 5 metre yani 5 kare ilerle diyorum. Ama karakterim 5 kareden daha fazla ilerliyor. Hemen eksen üzerinde gösterelim. Alınan yolum bu. Burası 5 birim, burası da 5 birim. Hipotenüsüm ne olur o zaman? 5 kök 2 olur. Demek ki kök 2 kadar bir büyüklük bir yerlerden gelmiş. Nereden gelebilir bu değer? Tabii ki yön vektöründen gelebilir. Gelebilecek başka bir yer yok çünkü. Bunu da ispatlayalım. İlk önce 1, 0, 0 vektörüyle hareket etmiştik hatırlarsanız. Orada herhangi bir sorunla karşılaşmamıştık. 1 saniyede karakterimiz 5 kare ilerlemişti. Niye sorunla karşılaşmadık? Çünkü oradaki vektörüm, yön vektörüm zaten bir birimlik bir vektördü. Şimdi bunun magnitudunun 1 olduğunu gösterelim. Debug log yapıyorum. Değerimiz 1. Şimdi 1, 0, 1 vektörünün magnituduna bakalım. Yani büyüklüğüne. O da 1,4 küsür. Zaten kök 2 değerine eşit bu değerde. Demek ki yön vektörümde bir büyüklük olursa benim hızım değişiyor. Hızım değiştiği için de yer değiştirmem değişiyor. Move metodu da yapmak istediğimden başka bir hesaplama yapıyor. Aslında hesaplamayı doğru yapıyor ama benim düşündüğüm olmuyor. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Burada sihirli kelimemiz normalize arkadaşlar. Herhangi bir vektörü normalize yapmak demek o vektörü bir birimlik bir vektör haline getirmek demektir. Hesaplamalarımızın karışmaması için yön vektörümüz her zaman bir birimlik bir vektör olmalı. Bunu unutmayalım. Evet, saniyede 5 birimlik yol aldı gördüğünüz gibi. Ödevimizin cevabını verdikten sonra yeni dersimize başlayabiliriz. Artık parmaklarımız çalışsın isterseniz. İlk olarak VASD tuşlarımızdan inputlarımızı okuyalım. Bunu da şimdilik eski input sistemi kullanarak yapacağız. Yeni input sistem için ayrı bir ders yapmam lazım. Onu yapana kadar bu şekilde ilerleyelim. Hemen input get axis horizontal ile A ve D tuşlarını okuyorum. Vertical ile de WS tuşlarını okuyoruz. Yön vektörümü hesaplamak için kamera yönlerini referans alacağım. Bunun için de kamera forward ve kamera right değişkenlerimi kameranın yönlerine atıyorum. Bu vektörlerin y eksenleriyle işim olmadığı için onları sıfıra eşitliyorum. Bu vektörleri bir birimlik vektörler haline getirmeyi unutmayalım. Videonun başında da belirtmiştik. Yön vektörlerimiz her zaman için bir birimlik vektör olmalı. WS tuşları ile kameraya yaklaşıp uzaklaşacağız. AD tuşları ile de kameranın sağında veya solunda hareket edeceğiz. Şöyle göstereyim. Kırmızı yani x ekseni kameranın right vektörünün yönü, mavi de z eksenini yani kameranın ileri vektörünün yönünü gösterir. Yani ben AD tuşları ile bu doğrultuda hareket edeceğim. VS tuşları ile de bu doğrultuda hareket edeceğim.
O zaman ben yön vektörümü şu şekilde hesaplayacağım. Kamera forward çarpı vertical yani W, S tuşlarından gelen input. Kamera right yönünde de A ve D tuşlarını çarpıp toplayacağım. Bu şekilde yön vektörümü hesaplamış oluyorum. Şimdi move metodunu tamamlayabiliriz. Yönümüzü hesapladık. Süratimizi 5 yapalım ve time delta ile çarpalım. Play moda geçelim. Hata aldık. Şimdi bu hata yeni input sistem default olarak aktif olduğu için ve ben de eski input sistemi kullanmaya çalıştığım için geldi. Hemen düzeltelim. Project Settings, Player. Burada Active Input Handling'i buluyoruz ve bunu bot yapıyoruz. Hem eski hem yeni input sistemi kullanabileceğiz böyle bu şekilde. Unity Editor Restart isteyecek. Evet diyerek açılmasını bekliyoruz. Çalıştırıyoruz ve karakterimizi hareket ettirebiliyoruz. Şimdi karakterimizin yönünü belirleyebilmek için bir burun ekleyelim. Gördüğünüz gibi karakterimiz doğru yöne ilerliyor ama yönü değişmiyor. Yönümüzü de hesaplayalım. Yön hesaplamalarımızda Unity'nin Quaternion yapısını kullanıyoruz. Burada Look Rotation kullanacağım. Adı üstünde bakma yönü. Parantez içine girdiğim vektör karakterimizin baktığı yön olacak. Yani karakterin z ekseni parantez içine girdiğimiz vektörün yönü olacak. Transform Rotation ile de karakterimize bulduğumuz bu hedef yönünü atıyoruz. Şimdi burada karakter yanlış dönüyor gibi görünüyor. Aslında dönmüyor çünkü burnu yanlış yöne koyduk. Karakterimizin forward'ı z ekseni iken biz burnu x eksenine bakacak şekilde koyduk. Burada iki şekilde düzeltebiliriz bunu. Ya kapsülü 90, eksi 90 derece döndüreceğiz ya da burnun yerini de z eksenine alacağız. Kapsülün açısını değiştirmek daha kolay olduğu için bu yöntemi uygulayacağım. Tamam, güzel. Şimdi dönüşlerimiz çok keskin. Onu biraz yumuşatalım. Bunu da yine Quaternion Rotate Towards ile yapacağız. Onun da adı üstünde nokta noktaya doğru dön gibi düşünebiliriz. A yönünden B yönüne birim hızda dönüş. Test edelim. Artık dönüşlerimiz daha yumuşak. Hassas ayar için parantez içine girdiğimiz 360 değerini arttırıp azaltabiliriz. Şimdi Left Shift'e bastığımızda karakterimiz daha hızlı gitsin diyelim. Input Get Key Code Left Shift basılı ise 10, değil ise 5 süratle gidelim diyoruz. Hemen test edelim yine. Evet, Shift'e bastığımızda karakterimiz daha hızlı gidiyor.
Şimdi biz ne yaptık? Aslında biz bir bina inşa ettik. Bu binamızda update adında tek odalı bir bina oldu. Yani her şeyimizi bu update içerisinde yaptık. Yemeğimizi bu odada yiyoruz. Banyomuzu burada yapıyoruz. Televizyonumuzu burada izliyoruz. Uyuduğumuz yer de burası. Ee, Ama binamızı işlevlerine göre odalara ayırsak nasıl olur acaba? Bir ona bakalım. Ayrı bir odada uyusak, ayrı bir odada yemek yesek. Mantıklı olan da bu değil mi sizce? O zaman bir deneyelim bakalım. Şimdi amacımız ne? Her odanın bir işlevi olacak. Sadece bir işlev olacak. Yani her metodumuz bir işlemden sorumlu olacak. İlk olarak burada ne yaptık? Yönümüzü hesaplamıştık. Buna get direction diyelim veya calculate direction da diyebiliriz. Bu metodumuz vektör 3 olarak bir yön vektörü döndürsün. Hemen update içerisinde bu metodumuzu çağıralım. Bir değişkene atayalım. Input vektör isminde bir değişken belirleyelim ve get direction'ı çağıralım. Sıradaki metodumuz calculate movement veya velocity olsun. Burada da yön vektörümüzü sürat ile çarparak hesaplayalım. Ama yön vektörünü dışarıdan alalım. Move velocity değişkenimizi tanımlayalım. Şimdi bu hesapladığımız hızı move metodu ile karaktere uygulayalım. Metotları update içerisinde çağırmayı unutmayalım tabii ki. Calculate rotation metodumuzu da yazalım. Yine yön vektörünü dışarıdan alalım. Target rotation değişkenimizi tanımlayalım. Son metot olarak da apply rotation'ı yazalım. Bu metotları da tabii ki update içerisinde çağıracağız. Böylece ne yapmış olduk? Binamızın odalarını tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi her odanın tek bir işlevi olmuş oldu.
Şimdi kodumuzda şöyle değerlerin olmasını istemiyoruz. Sayısal değerler kalmasın. Bunlara birer değişken atayalım. Aslında bunlar da binamızın elektrik kabloları. Binamızda olsun ama görünmesin, borular içerisinde olsun. Dışarıdan kimse müdahale etmesin. Etmesin ki istenmeyen durumlar ortaya çıkmasın. Şimdi bu değişkenleri değiştirmek istediğimde her defasında kod içerisinde değişiklik yapmam gerekiyor. Bunun yerine serialized field attribute kullanacağım. Attribute'lar değişkenlere, metotlara veya sınıflara özel yetenekler kazandıran metadata işaretleyicileridir. Şimdi buraya serialized field yazarak bu değişkene kendisinin private olmasına rağmen inspector'da görünebilmesini ve değiştirilebilmesi özelliği kazandırıyoruz aslında. Attribute'lar için özel bir ders yapmayacağız. Yeri geldiğinde kısa kısa bahsederek geçiştireceğiz. Şimdi header attribute'unu da gösterelim. Inspector'da başlık koymamızı sağlar. Buraya movement settings başlığı ekleyelim. Buraya da components yazalım. Ve Inspector'da başlıklarımızı görelim. Şimdi ne yaptık? Hadi toparlayalım. WASD tuşları ile input'umuzu okuduk. Kamerayı referans alarak yön vektörümüzü hesapladık. Yürüme ve koşma süratlerini hız vektörümüze uyguladık. Bu değerleri move metodunda kullandık. Karakterin hareket yönüne doğru yumuşak dönüşünü hesaplayıp uyguladık. Bütün bu metotlarımızı yani odalarımızı ayrıştırarak yani decomposition uygulayarak yaptık. Elektrik kablolarımızı yani değişkenlerimizi de kapsülleyerek yani encapsulation uygulayarak yaptık. Sonraki dersimizde rigid body ile harekete başlayacağız. Karakter kontrolleri burada bitmiyor, devam edeceğiz. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Çünkü e, abstraction, inheritance ve polymorphism konularına değineceğiz. Tek class üzerinden bu konulara başlayabilirim ama pek anlaşılır olacağını düşünmüyorum. O yüzden iki class üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi son olarak ödevlerimizi verelim ve videomuzu tamamlayalım. İlk olarak normalize konusunu pekiştirelim. Input vektörümüzün magnitüdünü debug log yaparak input geldikçe değerinin değişimini bir inceleyelim arkadaşlar. Ee, Bu vektörümüz bir birimlik vektör mü değil mi? Değilse düzeltmeye çalışalım. İkinci olarak da fark etmişsinizdir. Input gelmediği zaman karakterimizin yönü başlangıç yönüne dönüyor. Bunu engellemenin bir yolunu bulmaya çalışın. Cevaplar da bir sonraki videomuzun başında olacak. Görüşmek üzere.